Sizce kararlarınız gerçekten size mi ait? Sabah yediğiniz o kahvaltı, giydiğiniz ayakkabı ya da elinizdeki o telefon. Bunları siz mi seçtiniz? Yoksa zihninizin derinliklerine sızan görünmez bir el mi sizi buna zorladı? 20. yüzyılın başında modern dünyanın çehresini değiştiren iki dev akım tek bir adamın zihninde birleşti. Viyana'nın karanlık psikanaliz odaları ve New York'un gürültülü reklam ajansları. Edward Bernays, amcası Sigmund Freud'un insan doğasına dair radikal keşiflerini alıp kitleleri manipüle etmek için birer silaha dönüştürdü. Bernays'a göre kitleler mantıksız ve tehlikeli dürtülerle hareket eden birer sürüydü. Toplumsal kaosun engellenmesi için bu kitleleri bir elit grup tarafından kontrol edilmesi gerekiyordu. İşte o elitler, yani reklamcılar ve halkla ilişkiler uzmanları, Bernays'ın deyimiyle bizim görünmez hükümetimiz oldu. Bernays'tan önce dünya çok daha basitti. Reklamlar sadece bilgilendirirdi. Bir araba mı alacaksınız? Reklam size onun ne kadar hızlı gittiğini ve yakıt maliyetini anlatırdı. 1898 tarihli meşhur bir ilanda dendiği gibi, "Atı bırakın, bu makine koku yapmaz." İşte bu, ihtiyaca dayalı rasyonel çağdı. Ancak Bernays, amcası Freud'un mektuplarını okurken başka bir şey fark etti. İnsanlar aslında mantıklı varlıklar değildi. Bizler derin, karanlık ve çoğu zaman kontrol edilemez bilinç dışı arzularla hareket eden varlıklardık. Freud'un id, ego ve süperego teorisi Bernays için bir pazar haritasına dönüşmüştü. Tüketici bir arabayı daha hızlı gitmek için aldığını söyleyebilirdi. Ama Bernays'a göre bu sadece bir mantığa büründürme, yani rasyonalizasyon çabasıydı. Asıl neden o arabanın kişinin sosyal statüsünü veya cinsel gücünü simgelemesiydi. Artık nesneler sadece fiziksel işlevleriyle değil, temsil ettikleri duygularla satılacaktı. İhtiyaçlar sınırlıydı ama arzular sonsuzdu ve Bernays modern ekonomiyi işte bu sınırsız arzular üzerine inşa etti. 1920'lerin Amerika'sında bir kadın için sokakta sigara içmek sadece bir görgü kuralını çiğnemek değil, toplumun gözünde düşmüş kadın damgasını yemek demekti. Hatta New York'ta bir kadın çocuklarının önünde sigara içtiği için hapis cezası alabiliyordu. Amerikan tütün şirketinin başkanı George Washington Hill için bu durum bir ahlak meselesi değil, devasa bir pazar kaybıydı. Hill, Bernays'a net bir talimat verdi. Kadınları sokağın yarısına sigara içilebilir hale getirirsek, pazar payımızı 2 katına çıkarırız. Bernays, amcası Freud'un müridi olan psikanalist Abraham Brill'e gitti ve o meşhur soruyu sordu. Sigara, kadınlar için psikolojik olarak nedir? Brill'in cevabı kampanyanın tüm stratejisini belirledi. Sigara, erkek gücünün ve otoritesinin bir fallik sembolüydü. Kadınlar özgürleştikçe erkeklerin sahip olduğu bu güce sembolik olarak sahip olmak isteyeceklerdi. 31 Mart 1929, New York'un en prestijli etkinliği Paskalya Geçit Töreni. Bernays arka planda her şeyi bir kukla ustası gibi yönetiyordu. Kendi sekreteri Bertha Hunt'ı bir aktivist gibi öne sürerek bir grup genç sosyete kadınına şu mesajı gönderdi. Cinsiyet eşitliği adına bir özgürlük meşalesi yakın. Belirlenen işarette katedrallerin çıkış saatinde olan kadınlar eş zamanlı olarak sigaralarını yaktılar. Bernays bu anı bir reklam değil, bir haber olayı olarak kurgulamıştı. Gazetecilere feministlerin bir protesto yapacağı bilgisini önceden sızdırdı. Ertesi gün tüm manşetler aynıydı. Genç kızlar bir özgürlük jesti olarak sigara tüttürdü. Bernays bir zehri özgürlük nişanesine dönüştürerek Lucky Strike satışlarını bir yılda 14 milyardan 40 milyara çıkardı. Bir ürünün işleviyle değil, ona yüklenen sahte sembolle dünyayı değiştirebileceğini kanıtlamıştı. Bugün Amerikan kahvaltısı denildiğinde akla gelen o vazgeçilmez ikili, pastırma ve yumurta. Çoğumuz bunun 100 yıllık bir gelenek olduğunu sanıyoruz. Oysa bu tabak 1920'li yıllarda bir PR dehasının masasında satışları düşen bir şirket için tasarlandı.
Bernays sahneye çıkmadan önce Amerikalılar kahvaltıda sadece tost ve kahve gibi hafif gıdalar tüketiyordu. Pastırma üreticisi Beech Nut Packing şirketinin satışları ise yerlerdeydi. Bernays yine alışılmışın dışına çıktı. Ürünün lezzetini anlatmak yerine amcası Freud'un otoriteye güven ve sürü psikolojisi ilkelerini devreye soktu. Stratejisi basitti. Eğer bir doktor size bir şey yapmanızı söylerse onu sorgulamazsınız. Bernays bir doktoru ikna ederek vücudun sabahları protein ağırlıklı, ağır bir kahvaltıya ihtiyaç duyduğuna dair bir mektup hazırlattı. Bu mektubu tam 5000 doktora gönderdi ve 4500'ünden yazılı onay aldı. Ardından bu sonuçları devasa bir bilimsel gerçekmiş gibi gazetelere sızdırdı. Doktorlar ağır kahvaltıyı öneriyor. Tüketiciler pastırmayı artık bir şarküteri ürünü olarak değil, bilimsel olarak onaylanmış bir sağlık ritüeli olarak görmeye başladı. Bernays, reklam vermeden reklam yapmanın zirvesine çıkmıştı. İnsanlar rasyonel bir beslenme tercihi yaptıklarını sanıyorlardı. Oysa sadece 4500 doktorun imzasına sığınan bir pazarlama dehasının kurbanıydılar. Birinci Dünya Savaşı bittiğinde propaganda kelimesi kirli bir isimdi. Yalanla, manipülasyonla ve devlet baskısıyla özdeşleşmişti. Bernays savaş döneminde Creel Komisyonu'nda çalışırken çok önemli bir şey fark etti. Eğer kitleleri savaş için seferber edebiliyorsanız, barış döneminde de tüketim veya siyaset için yönlendirebilirdiniz. Ancak bir sorun vardı. İnsanların zihnine girmek için propaganda ismini kullanmamalıydı. Bernays, mesleğini bilimsel bir kılıfa sokarak halkla ilişkiler danışmanı terimini icat etti. Bernays'a göre PR, toplumun mantıksız dürtülerini kontrol altında tutan etik bir disiplindi. Fakat 1933 yılında gelen bir haber Bernays'ın tüm dünyasını başına yıktı. Yabancı muhabir Karl von Weygand, Nazi Propaganda Bakanı Goebbels'in kütüphanesini gördüğünü ve Bernays'ın Kamuoyunu Kristalleştirmek kitabının baş köşede durduğunu anlattı. Goebbels, Bernays'ın geliştirdiği psikolojik teknikleri, kitleleri nefretle birleştirmek ve bir lider kültü yaratmak için bir taslak olarak kullanıyordu. Bernays bu durumu öğrendiğinde derin bir şok yaşadı. Yarattığı disiplinin nasıl olup da bir canavara dönüştüğünü dehşetle izliyordu. Modern dünyanın en parlak iletişim araçları yanlış ellerde tarihin en büyük kitle imha silahına dönüşmüştü. Bernays'ın rıza mühendisliği artık sadece mal satmak veya seçim kazanmak için değil, koca bir ulusu felakete sürüklemek için bile kusursuz bir şekilde işliyordu. Aslında bunlar gibi birçok örnek daha verebilirim ama sanırım bu kadarı yeterli. Edward Bernays 1995 yılında 103 yaşında öldüğünde arkasında sadece devasa bir servet değil, baştan aşağı yeniden tasarlanmış bir dünya bıraktı. O, bir ürünün kalitesini değil, o ürünü alan kişinin kim olduğunu pazarladı. Sigarayı özgürlük, pastırmayı sağlık, darbeleri ise demokrasi olarak ambalajladı. Ancak asıl mirası bizim kendi kararlarımıza duyduğumuz o sarsılmaz güvende gizliydi. Bugün Bernays'ın rıza mühendisliği artık daktilolarda veya gazete manşetlerinde değil, cebimizdeki o cam ekranların ardındaki karmaşık algoritmalarda yaşıyor. Sosyal medya akışınızda karşınıza çıkan bir reklam, tıkladığınız bir haber veya bir anda duyduğunuz o satın alma arzusu, acaba bunlar gerçekten sizin mi? Yoksa Freud'un teorilerini modern kodlarla harmanlayan yeni nesil görünmez yöneticilerin bir kurgusu mu? Bernays, eğer kitlelerin zihnini anlarsanız onları istedikleri yere yönlendirebilirsiniz demişti. Bugün dünya onun kurduğu o görünmez laboratuvarın içinde dönmeye devam ediyor. Belki de asıl soru neyi satın aldığımız veya kime oy verdiğimiz değil, tüm bu kararların içinde kendimizden ne kadarının kaldığıdır. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.